Kültürhane Kent Rasathanesi'nde bu hafta engel dostu kentlerde dolaşıyoruz. Buyurun. Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Ben Ulaş Bayraktar. Bu hafta 2 tane harika asistanla yayını gerçekleştiriyoruz. Sevgili Ece ve Umut bu hafta beni yalnız bırakmadılar ve çekimi asiste ediyorlar. Tabii ki Obi de bizi uzaktan gözleyerek varlığıyla desteğini sunuyor. Bu hafta yine Mersin'in benim için çok kıymetli, çok huzur veren bir noktasından sesleniyoruz. Mezitli Belediyesi'nin Down Kafesi'ndeyiz. Burası gerçekten sizin de gördüğünüz gibi İsrail kauçuklarının altında çok hoş, çok sakin, insana huzur veren bir mekan ve hemen yanında da burada kadınların el sanatları sergilerinin olduğu, eskiden burası bir halı sahaydı. Fakat Mezitli Belediyesi buraya bir takım konteynerler kurarak Mezitlili kadın hemşehrilerinin el emeklerini sergilemesini, satmasını sağladı. Dolayısıyla orası başka bir alem. Buna dair sevgili Burçak Görel'in hazırladığı kısa videoyu yukarıdaki linke koyalım. Arzu ederseniz daha detaylı bilgiyi alabilirsiniz. Ama bugün konumuz engelliler. Down Cafe'den hareketle kentlerin engellilerle olan ilişkisini konuşuyoruz. Down Cafe 2015 yılında Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın seçiminden hemen sonra açılan bir yer. Ve buradaki amaç aslında Down sendromlu bireylerin, özellikle gençlerin burada çalışarak, buradaki hizmete destek vererek hem belli bir miktar gelir elde etmelerini sağlamak hem de onların sosyal uyumunu, sosyal becerilerini geliştirmekti. Bunun gibi Türkiye'de yanılmıyorsam 6 tane kafe var. İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Antep ve Mersin'de. Bunların hepsi çok kıymetli. Gerçekten de engelli deyince aklımıza hemen fiziksel engeller geliyor. Rampalar, işte asansörler geliyor. Oysa zihinsel farklılıkların, zihinsel olarak bizden farklı, kromozom sayısı olarak bizden ayrı bireylerin ihtiyaçları da sadece rampa yaparak, sadece erişim boyutuyla düşünerek çözülecek gibi değil. Bu tür sosyal uyum mekanizmalarının bulunması önemli. Bunun sadece Türkiye'de örneği yok tabii. Dünyada da buna yönelik çok fazla uygulama var. Bunlardan birisi Amerika'da Ohio eyaletindeki Toledo kentinde gördüm. Toledo Blade gazetesinin 21 Haziran tarihli, yani yeni bir haberinde bahsediliyor. Toledo'nun hayvanat bahçesindeki gönüllü programında artık Down sendromlu bireylerin de yer aldığını öğreniyoruz. Bunun hikayesi de aslında 2008 yılında engelli bir bireyin annesi oğlunun iş başvurusunu, gönüllü başvurusunun reddedilmesi üzerine yönetimle irtibata geçiyor ve aslında onların da bu programa alınması için bir takım yapılabilecekler olduğunu söylüyor ve bunun üzerine de hayvanat bahçesi yönetimi engellilerin de hem zihinsel hem fiziksel engellilerin de hayvanat bahçesinin gönüllü programına katılması için bir takım çalışmalara başlıyor, düzenlemeler başlıyor. Burada mesela bu yıl 46 tane engelli bu gönüllü programı içinde yer alıyor. Ve bu 46'sının 36'sı tandem olarak, yani başka bir gönüllü, engelli olmayan bir gönüllüyle beraber çalışıyor. Fakat onu kendi başına bir takım gerektiğinde destek almak suretiyle devam ediyor. Geçen sene Toledo Hayvanat Bahçesi engellilerin bu tür emeğinin 360 saat boyunca kullanmış. Dolayısıyla Türkiye'de de var biliyorsunuz, engellilerin istihdamına yönelik bir takım uygulamalar var. Ama bu tür, yani daha genç yaşlarda onların sosyal uyumunu, becerilerini kazandıracak programlar, özellikle gönüllü programları veya buradaki Down Cafe'deki gibi normal işleyişe katkı sağlayacak imkanlar geliştirilmesi çok önemli. Tabii bu daha büyük bir çerçevede sadece zihinsel engellerin değil, bütün engellilerin kentlerdeki yaşamıyla ilgili çok önemli bir nokta. Ve dünyada da bu engelsiz kent çalışmaları ödüllendiriliyor, değerlendiriliyor. Bunlardan biri Avrupa Birliği'nin Avrupa Engelsiz Kent Ödülü. Aralık 2020'de 2021 yılı engelsiz kentleri seçildi. Bunların en başında da İsveç'in aslında küçük bir şehri olan Jönköping adlı şehir kazandı ödülü. 140 bin nüfuslu harika bir yer, resimlerde anladığımız kadarıyla bir gölün kenarında ve hafif
tepelik bir alana kurulmuş. Dolayısıyla aslında engelliler için çok da ideal yaşam koşulları yok. Ama bu kent yaşam alanlarını engelsiz kılmak için yoğun bir çabaya girmiş. Bütün kamusal alanlar, özellikle kütüphane ve kültür merkezi, gösteri salonu tamamen engelsiz hale getirilmiş, erişimi kolaylaştırılmış. Kentteki dolaşım hem bir takım işaretlemelerle, sinyalizasyonla ve rampalarla engelsiz hale getirilmiş, kolaylaştırılmış. 120 tane kentteki bütün çocuk parkları yeniden düzenlenmiş. Özellikle ikisi tamamen engellilere uyumlu hale getirilmiş. Ve daha da önemlisi, şu anda kentteki yeni konut projelerinde doğrudan kentin engelli hemşehrilerinin katkısı alınmış. Projeler onlarla birlikte geliştirilmiş. Onların talep, ihtiyaç ve beklentilerinin projelere yansıması sağlanmış. Ve daha da ileri giderek, yani kent ödülü alırken ödül de dağıtmaya başlamış. Kentin engellilere destek veren, onların dolaşımını, erişimini kolaylaştıran mekanları da bir ödüle layık görülmüş. Bu ödül kapsamında böylesi çalışmalar yapan mekanlar her yıl ödüllendirilmeye başlamış. Bu aslında yine sadece ödüller değil, çok büyük bir çerçeve var. Engelsiz Avrupa çerçevesi. Bu 2017 yılında kabul edilen Avrupa Sosyal Haklar Sütunu'nda da yer alıyor. 17. madde bütün engellilerin kentlerde rahat, özgür bir şekilde yaşamasını öngörüyor. Bu 2017'de kabul edilen Avrupa Sosyal Haklar Sütunu 2021 yılında bir stratejiye dönüştü. Avrupa Birliği bu yönde bir eylem stratejisi oluşturdu. Tam da bununla ilgili olarak Eurocities 14 Avrupa Birliği ülkesinin 22 şehrinde bir araştırma yaparak bu eylem stratejisi için yapılabilecekler ve hali hazırda yapılmış deneyimleri raporlaştırdı. Buna göre aslında 4 başlık, yani bir kentin engelsiz olabilmesi için, daha engelli dostu olabilmesi için 4 ana başlık öne çıkıyor. Birincisi engelli sorunlarının ana akımlaştırılması, yani bunun bir gündem maddesi olması, buna dair müzakereler, katılım mekanizmalarının yaratılması, bilgi ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması ve bir takım fonlar oluşturulması, bunun kentin gündemine gelmesi demek. İkincisi en kolay düşündüğümüz erişim, engellerin erişiminin, dolaşımının kolaylaştırılması, evrensel tasarım ilkelerinin geçerli olmasını bir kentin planlanmasında, peyzajında, sadece engellerin, bütün yaşlıların, çocukların, çocuk arabalıların hepsine hitap edecek, hepsinin eşit bir şekilde erişebileceği mekanların tasarımı bu erişilebilirliğin en önemlisi. Fakat bunu sağlamak için de sadece mühendislik değil, bir takım disiplinler arası araştırmalar yapılması, yani hem sosyolojinin hem halk sağlığının hem psikolojinin de devreye girdiği bir takım müzakere mekanizmaları oluşturulması ve bir takım erişim belgeleri, yani bir takım standartların oluşturulması bu erişimin diğer bir konu. Üçüncü bir boyut istihdam, yani sadece engellilerin bir hizmete muhtaç gibi görülmemesi, onların da sosyoekonomik hayata katılması için hem bir takım kişisel gelişim programları, hem işverenlere destek, hatta kota uygulamaları, iş bulma yardımlarıyla engellilerin istihdamının da kolaylaştırılması bir hedef. Ve son olarak da bağımsız yaşam, yani engellilerin o engellerine rağmen kendi başlarına veya topluluk halinde kimseye muhtaç olmadan, kimseye bağımlı olmadan yaşaması hedefleniyor. Bu 4 hedef işte Avrupa Birliği'nin Sosyal Haklar Sütunu'nda yer alan engelli haklarının bir başka bir boyutu. Tabii bu pencereden bakınca, Türkiye'ye dönünce ne yazık ki biz engelli değil, engel dostu bir ülke olmaya devam ediyoruz. Oysa 2005 yılında hatırlarsınız 5378 sayılı engeller hakkında kanun tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ve hatta açık hizmet veren tüm yapıların engellerin erişimine uygun hale getirilmesini kanuni bir zorunluluk haline getirmişti. Bunun için 7 yıl süre vermişti. 2005'ten bahsediyorum. 7 yıl 2012 eder. Bu ertelendi ve geçen hafta torba yasada bir kez daha ertelendi. Çok tartıştık bu OHAL yetkilerinin uzatılmasına yönelik torba yasanın içinde. Bir de bu engelli erişimi için gerekliliklerin yerine getirilmesine bir sene daha erteleme geldi. Böylece 2022-2005'te kabul edilen yasanın uygulaması 17 yıl ertelenmiş oldu. Yine buna da şükür diyoruz. Çünkü ilk tasarıda 3 yıllık bir erteleme söz konusuydu. Konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları, uzmanlar çok itiraz ettiler. Belki geçen hafta görmüşsünüzdür. Belki bu itirazlardan kaynaklı olarak o 3 yıllık süre 1 yıla indi. Belki artık o 3 yılı taksitlendirerek uzatmak gibi bir eğilim de olabilir. Dolayısıyla
biz engel sevmeye devam ediyoruz. O önceliklerimiz arasında engellilerin sorunları henüz bir zorunluluk haline gelmiş değil. Tabii ki kentlerde bu erişim, dolaşım sıkıntısını çekmek için engelli olmaya gerek olmayabilir. Sadece kadın olmak da bunda yeteri kadar bir kaygı konusu. 21 Temmuz tarihli Planet Zen'de çıkmış bir haber. Bu çok kapsamlı 12 ülkede yapılmış bir araştırmanın sonuçlarını paylaşan bir haberdi. Bu habere göre yaya ulaşımı, yani yaya dolaşımı, kentlerin yayalarının kendilerini ne kadar güvende hissettiğine dair bir soru sorulmuş. Ve bütün ülkelerde, bütün yaş gruplarında kadınlar bir takım saldırılara, cinsel tacizlere uğrama korkusuyla yürümemeyi tercih ettiklerini vurgulamışlar. Dolayısıyla aslında bir saldırıya uğramasa bile böyle bir riskin olmasından dolayı kadınlar yürümemeyi tercih ediyorlar. Yürümektense işte taşıt kullanıyorlar veya yalnız yürümüyorlar. Bunun ilginç olan tarafı şu, aynı ankette, yani 12 ülkede yapılan ankette bu soruya kendimi güvensiz veya çok güvensiz hissediyorum diye cevap veren erkek sayısı 0. Yani bütün kadınlar kendilerini tedirgin hissederken, yaya yürürken erkeklerin hiçbiri bunu hissetmiyorlar. Fakat sorunun temeli de şu, bütün bu kentleri planlayanların başında erkekler geliyor. Dolayısıyla erkekler hiç de aşina olmadıkları bir korkuyu haliyle tasarımlarına yansıtamıyorlar. Bu da işte o kapsayıcılığın, katılımın önemini bir kez daha vurguluyor. Oysa buradaki konu bir suç önleme değil, yani böyle bir adli müdahale marifetiyle yapılacak, kolluk güçlerinin müdahalesiyle yapılacak bir konu değil. Sadece eğer o sokakları daha kalabalık, daha canlı, daha aydınlık yapılırsa bu tedirginliğin azalacağı öne çıkıyor. Dolayısıyla sadece suç olarak değil, aynı zamanda daha kamusal tasarımlar da bu tedirginliği aşmaya yardımcı olabilir. Tabii ki bu tasarımlar sadece kadınları yürümekten alıkoymuyorlar. Aynı zamanda aslında hepimizi tehdit eden trafik canavarlarına da yol açıyorlar. Öyle ki 19 Temmuz 2021 tarihli Streets Blog USA'da yayınlanmış bir yayın. Bu aslında Ulaşım ve Toprak Kullanımı dergisinin son sayısında yayınlanmış bir araştırmaya dayanıyor. Bu araştırma Amerika'da 16 yıl boyunca 62 bin vakayı inceleyerek Amerika'nın en tehlikeli yollarını haritalandırmış. Yani hangi noktada daha fazla kaza oluyor? Özellikle en az 6 yayanın hayatını kaybettiği o 60 çok tehlikeli noktayı mercek altına alıyor ve bunların hepsinde de ortak nokta çok geniş caddeler, çok hızlı bir trafik ve insanların ziyaret etmek istediği mekanlar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sadece trafik canavarını bir takım şoförlerin aymazlığına bağlamak doğru değil. Evet, tabii ki bu tür düşüncesizlik, bencillik, hoyratlık bunda önemli bir etken. Ama bu hoyratlığa izin veren yol tasarımları, mekan tasarımları da bu trafik canavarlarının doğmasında ne kadar etkili olduğunu bu araştırma gösteriyor. Siz sokakları, caddeleri çok geniş yaparsanız, öyle ki 5 şerit geçmesi gerekiyormuş bu 60 tehlikeli noktadan bazılarında ve oradaki hız limitlerini yüksekte tutarsanız, insanların da o yolu geçme ihtiyacının olduğunu görürseniz, o zaman burada trafik canavarının ortaya çıkması işten bile değil elbette. Peki bu otoyolların ortadan kaldırılması sorunları çözer mi? Başka bir boyuta geçelim. Şimdi yaya güvenliğinden ziyade birazcık daha soylulaşmaya bakalım. Çünkü Amerika'da yeni bir dönüşüm gündemi var. 50'li yıllarda, 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda yapılmış o büyük otobanların artık ömrünün dolduğunu öğreniyoruz ve bunların kaldırılması düşünülüyor ve Biden'ın da çok kapsamlı altyapı reformunda bu otobanların, bu otoyolların, bu çevre yollarının kaldırılması da söz konusu. Elbette ilk bakışta bu çok büyük, çok mutluluk verici bir haber. Çünkü otobanlar hem gürültü kirliliği, hem çevre kirliliği, hem de yaşamı zorlaştırması açısından çok büyük bir engel. Fakat bunların ortadan kaldırılması gerçekten de oraları daha kamusal, daha adil yapacak mı sorusuna cevaben bu çalışma çok da emin olamıyor. Çünkü bu tür otoyollar kaldırılınca, buralar daha yeşil, daha yaşanılır olduğu zaman burada da bir soylulaşma devreye giriyor. Yani o yeni halinin sakinleri daha varlıklı
daha beyaz nüfus grupları oluyor ve orada yerleşik olarak bulunan, o otoyolun bütün derdine çekmiş, bütün etkilerine maruz kalmış kesimler haliyle onu karşılayamayacakları için alanı terk ediyorlar ve tam da kentsel dönüşüm üzerindeki soylaşma bu sefer bu tür altyapı değişiklikleriyle hayata geçiyor. Otoyol kalkıyor, orası daha yeşil, daha yaşanılır oluyor ama nüfus da aynı şekilde renk değiştirmeye başlıyor. Buna yönelik olarak da uzmanlar bu tür projeler devreye alınırken onun sonucunda ortaya çıkabilecek adaletsizlikleri engelleyecek tedbirlerin alınması, o sakinlerin orada kalabilmesi için bir takım sübvansiyonlar, bir takım programların hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorlar. Buradan dönüşümden bu sefer otoyollardan gecekondulara gelelim ve 20 Temmuz tarihli Bloomberg'in haberine göz atalım. Bu haberde Venezuelalı mimar Alfredo Brelenburg'la yapılmış bir mülakat var bu haberde. Ve o gecekonduya başka bir bakış getiriyor. Yani gecekonduların tamamen ortadan kaldırılıp o büyük sosyal konutlar yapılmasının artık devrinin geçtiğini, onun yerine buraların daha yaşanabilir kılınması gerektiğini, daha İtalya'daki Arte Povera hareketinin, yani her gündelik eşyaların, gündelik tasarımların değiştirilmesi üzerine gidiyor. Yani bizim informal olarak bildiğimiz işte derme çatma gecekondu olarak gördüklerimizin bir takım müdahalelerle değiştirilebileceğini, oraların daha yaşanılabilir olacağını savunuyor. Buna yönelik olarak da daha önceki programlarda Kolombiya'da bahsettiğimiz bu teleferik yoluyla toplu taşımanın aslında kendisinin Venezuela'da önerdiği bir formül olduğunu, fakat Chávez'in bunu imzalamasının çok uzun süre aldığı için Kolombiya'nın ve aslında birçok başka ülkenin de bu uygulamayı hayata geçirdiğini söylüyor. Bu sadece teleferik yoluyla gecekondunun dönüşümü aslında orayı böyle büyük yollarla, ulaşım, erişim müdahaleleriyle yapmak yerine var olan kentin üzerinden bir ulaşım sistemi kurmanın orayı çok daha farklı yaşanabilir kıldığını savunuyor. Buna yönelik olarak da sosyal konut projelerinin tek tip ve böyle devasa alanlar olmak yerine belki de kaba işçiliğini yapan ama daha sonra iç tasarımını oranın sakinlerine bırakan daha modüler yapılar kullanılması gerektiğini savunarak daha farklı bir kentsel dönüşüm yaklaşımının savunulucunu yapıyor. Çok tavsiye ediyorum makaleyi. Şimdi teleferiklerden bahsetmişken, yani yerden yüksekteyken yerden yüksek devam edelim ve Açık Radyo'da sevgili Gizem Kıygan'ın tabağını boş göndermeyelim. Çünkü geçen haftaki bayramın ikinci günündeki programında sağ olsun kente dair yayınlardan, programlardan bahsederken kent rasathanesini de anmış. Biz de ona selamlarımızı iletip kentle ilgilenenlerin o programdaki derlemeye göz atmasını tavsiye edelim. Programın podcast linkini açıklamalar kısmına aşağı koyacağım. Tavsiye ediyorum ve bayram demişken gerçekten de benim için bu bayramın en güzel anıyla bitirelim. 23 yıldır yapılan inançlar buluşması, dinler buluşması veya eski adıyla evrensel dua bu sene yine yapıldı. Çok kıymetli hemşehrimiz Lina Nasif'in çabalarıyla başlamıştı bu proje. 23 yıldır devam ediyor. Artık Büyükşehir Belediyesi de buna destek oluyor. Kendisi de bu programda yer alıyor. Ve gördüğünüz gibi hem mezarlığın o çok dinli, çok inançlı yapısı Kurban Bayramı'nın ilk gününde bu farklı dinlerin temsilcilerinin bir arada sevgi ve barış mesajı vermelerine izin veriyor. Mezarlık çok kıymetli gerçekten de. Oraya bir program yapacağım ama bir türlü kıyamıyorum haksızlık ederim diye. Eninde sonunda yapacağız o programı ama farklı dinlerden insanlar barış içinde yatarken o dinlerin yaşayan mensuplarının ve temsilcilerinin bir arada bu manzarayı vermesi, bir Katolik, bir Hristiyan korosuna bir Mevlevi neyzenin eşlik etmesi gerçekten inanılmaz bir deneyimdi. Sevgili Onur Erdoğan Amerika'nın Sesi'nde bunu yazmış. Onun linkini de aşağı koyalım. Detayları oradan alabilirsiniz diyelim ve bu vesileyle bu programı izlerken geçmiş olacak bayramınızı kutlayalım. Mutlu ve huzurlu günler dileyelim. Bu hafta dediğim gibi ben sevgili Ece Doğa Bayraktar ve Umut Osman Bayraktar'la çektik bu yayını. Nesime Karateke kurgusunu yapacak. Daha sonra Bediz Ada ve Mithat Fabian İngilizceye çevirecek. Tabii Birgül'ün altyazılarından sonra. Friedrich Ebert Stiftung Derneği'nin desteği elbette baki. Hepinize iyi bayramlar diliyoruz. Hoşça kalın.